Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz kirazlı patik yapacağız. Ben patiğimde kırmızı, krem ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Kiraz desenli 2 şiş dikişsiz harika bir model oldu hanımlar. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuk kısmı, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizde tamamen 2 şiş kullandım, fakat taban bölümleri yaparken 2 tane şöyle yedek şiş kullandım hanımlar. Bu bölümleri misinalı şişlerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için böyle kısa 2 tane yedek şiş tercih ettim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlayacağız. Kırmızı ipimiz ile 9 ilmek olarak. 9 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir ilmek daha atıyorum. 9. Kenarına bir tane düğüm atacağım. Hanımlar, haroşa örgü uygulaması yapacağız patikte baştan sona. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada artırmalara da başlayacağız. Artırmaları ön yüzde yapacağız. 2 ilmek öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüp tekrar artıracağız. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi parmağıma dolayarak şuraya bir ilmek attım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Tekrardan bu sol kenara da artırma yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 2 ilmek artırdık. 11 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimizi tamamen haroşa örüyoruz. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza ön yüzde devam edeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi de son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 13 ilmek oldu. Yeniden geri döndüm arka yüzde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Şu anda 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi 2 ilmek öreceğiz, artırma yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Biz bu artırma işlemini hanımlar şişimizde yani patiğimizin burun kısmında toplam 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi burada 27 ilmeğimiz olana kadar artırmaları yapalım, gelelim. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Arka yüzde ilmeklerimi yine haroşa ördüm. Artık artırma yapmayacağız. Modelimize devam edeceğiz. 27 ilmek ile krem ipimi ekliyorum. Bu aşamada renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. İlmeklerimizi krem ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle düğümleyeceğim. İlmeklerimi hanımlar sırasıyla krem ipimle örüyorum. Bu şekilde. Hepsini krem ipim ile haroşa öreceğim. Şöyle kırmızı ipimizi de bir miktar şöyle bir yaklaştıralım. Kirazımızı yaparken uzak kalmasın diye. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi krem ipim ile haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi de
arka yüzde yine haroşa örüyorum. Böylece bir diş haroşa düşüyor krem ipimiz ile. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa oluşuyor. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bakın şurada bir diş haroşamız oluştu. Buraya krem ipimiz ile bir diş haroşa daha öreceğiz. Ardından kiraz modelimize başlayacağız. Bu şekilde ilmekleri sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de yine düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Burada 2 diş krem haroşamız oluştu. Şimdi bu aşamada kiraz modelimize başlayacağız. Kiraz modelimiz 14 sıradan oluşuyor. Şimdi ön yüzde ilk sıradayız. Öncelikle kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek krem ile örüyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi kirazımı yapacağım. Kırmızı ipimi aldım. 3 ilmek kırmızı, 5 ilmek krem, 3 ilmek kırmızı. 1, 2, 3. Tekrar kremimi aldım. Kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Kirazımızın ilk sırası bu şekildeydi. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Model kurulumunu ön yüzde yapacağız. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bakın kırmızıma geldim. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipi arkada bırakıyorum. Çaprazlamasına şöyle kırmızımı aldım. 3 kırmızıyı kırmızı ile örüyorum. Tekrar kırmızıyı arkada bırakıp kremi aldım. Aradaki 5 krem ilmeğimi krem ile örüyorum. Yeniden kremi bırakıp kırmızıyı aldım. Tekrar 3 kırmızımı kırmızı ile örüyorum. Kırmızıyı geride bıraktım. Kremi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri ördük. Modelin birinci sırasını böylece tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 7 ilmek krem örüyorum. 4, 5, 6, 7. Şöyle kırmızımı aldım. 2 kırmızı, ortaya 1 krem, tekrar 2 kırmızı. Bakın ilk kirazı yaptık. Kiraz arası için ortaya 3 tane krem örüyorum. Tekrar kırmızımı aldım. 2 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. İkinci sıramızı da ön yüzde böyle kurduk. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğüm renklerle haroşa öreceğim. Kremleri krem ile, kırmızıları da kırmızı ile. Renk geçişlerinde arka yüzde ipimizi arkada bırakıp öyle örüyoruz. Arka derken ters tarafta bırakıyoruz. 1 kremi krem ile örüyorum. 2 kırmızımı kırmızı ile. Arada 3 kremim var. Krem ile örüyorum. Tekrar 2 tane kırmızımı kırmızı ile. 1 kremim var. Krem ile örüyorum. 2 kırmızımı kırmızı. Ve kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Böylece ikinci sıramızı da tamamladık. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde gördüğünüz üzere ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz hanımlar. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Yine kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek krem örüyorum. 4, 5, 6, 7. Kırmızımı aldım. Kirazımı yapacağım. 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. İlk kirazımızı yaptık. Arada 3 tane kremim var. Tekrar diğer kirazımı yapacağım. 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Ve kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile
örüyorum hanımlar. Şöyle modelin 3. sırası. Şimdi hanımlar arka yüzde tekrar videoda göstermeye gerek yok. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. Ön yüzde modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 tane krem ördüm. Şöyle çaprazlamasına kırmızımı alıyorum. 2 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı. İlk kirazımızı yaptık. Ortada 3 kremim var. Diğer kiraz tanemizi yapacağız. 2 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan 7 ilmeğim krem. 4. sıramızda böyle. Bakın. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelde de 5. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek kremimi örüyorum. 7 ve 1 ilmek daha kırmızıyı da ördüm, 8. Şimdi tekrar kırmızı ipimi alıyorum. 3 ilmek kırmızı. Kremimi aldım. Ortaya 5 ilmek krem. Tekrar kırmızımı aldım. 3 tane kırmızı. Kremimi alıyorum ve kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Şöyle. Şimdi arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. Modelimizde de 6. sıramızı yapacağız. Kirazları bitirdik. Yaprağına geçeceğiz bu bölümde. Öncelikle kenar ilmeğim ile birlikte toplam sayarak gidelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En son 9 şu kırmızıyı da ördüm. Kırmızı ipimi hanımlar artık burada keseceğim. Çünkü yeşile geçeceğiz. Şöyle 2 tane düğüm attım. 9 tane krem örmüştük. Şu 10, şu da 11. 11 tane kremimi ördüm. Yeşilimi ekleyeceğim. Hemen şöyle yeşilimi alıyorum. 1 ilmek yeşil örüyorum buraya. Yaprağımızı başlattık. Modelde 6. sıramız. Ve hemen yeşil ipimin ucunu da kremime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye hemen şuraya düğümümü atıyorum. 1 tane yeşil ördüm. Tam bu ortaya tekrar kremimi alıyorum. 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan yeşili aldım. 1 ilmek yeşilde buraya ördükten sonra kalan ilmeklerimin hepsini krem ipim ile örüyorum. 6. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz. Modelde 7. sıramıza geldik. Bu sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte 7 krem örüyorum. 5, 6, 7. Yeşil ipimi şöyle çaprazlamasına aldım. Buraya 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Yanına 2 tane krem. 1 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. 2 tane krem. Ve 3 tane yeşil ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. 7. sıramız böyle. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde de 8. sıradayız. Kenara 8 tane krem örüyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 1 ilmek daha ördüm, 8. Tekrar yeşilimi alıyorum. 3 ilmek yeşil. Bu şekilde hemen yanına şöyle 2 tane krem. Ortaya 1 yeşil. Yine 2 tane krem.
ve 3 tane yeşilimi ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. 8. sıramızı ön yüzde yaptık. Yine arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda 9 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yeşilimi alıyorum. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Tekrar kremimi alıyorum ve kalan 9 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde ön yüzde modeli tamamladık. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelde 10. sıradayız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 10 ilmek krem örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeşilimi aldım. 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan 10 ilmeğim krem ipim ile örülüyor. 10. sıramızda böyle. Şimdi arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 11. sıradayız. Kenar ilmeğim ile birlikte 12 krem öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Yeşilimi alıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ördüm. Tekrar kremimi alıyorum ve kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. 11. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi yine örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde 12. sıradayız. Şimdi 9 ilmek krem örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra yeşilimi şöyle çaprazlamasına aldım. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem ve 3 yeşil ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan 9 ilmeğim krem ile örülüyor. 12. sıramızı da tamamladık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve 13. sıradayız. 8 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yeşilimi alıyorum. 3 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 2 krem ve 3 tane yeşil ördüm. Tekrar kremimi aldım. Kalan 8 ilmeğim krem ile örülüyor. 13. sıramızı da tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 14. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğim ile birlikte 7 krem örüyorum. 5, 6, 7. Yeşilimi aldım çaprazlamasına. 3 yeşil, 3 ilmek krem, 1 yeşil, 3 krem ve 3 yeşilimi örüyorum. Kalan 7 ilmeğimiz krem. 14. ve sonuncu sıramız bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz ve kiraz modelimizi tamamladık. Model bitti. Şimdi buraya krem ipimiz ile 2 diş haroşa öreceğiz.
İki diş haroşayı şöyle yapacağız hanımlar. Öncelikle krem ipimizle ön yüzde düz, tekrar arka yüzde düz öreceğiz. Bir diş haroşa düşecek. Ardından tekrar ön yüzde ilmeklerimizi örelim. Arka yüzde buluşalım hanımlar. Çünkü arka yüzde kesimleri yapacağız. Ve bu arada yeşil ipimizi de kesip arkaya düğümlemeyi unutmayalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm. Ardından tekrar ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Geri döneceğim. İkinci diş haroşamızı yaparken bu aşamada kesimlerimizi yapacağız. Ortadaki kesimlerimizi. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte bu kenarımız için 9 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ortaya 9 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek kestim. Burada da 9 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Bu ilmeklerimi örüyorum. İlk kesim yaptığım ilmeği aldım. Devamındaki ilmekleri de yine haroşa örüyorum. Böylece bilek kesimini yaptık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Öncelikle patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Şimdi 9 ilmek ile buraya toplamda 4 diş haroşa öreceğiz. Sol taraftaki 9 ilmeğimiz şimdilik bekleyecek. Kenar ilmeğimi aldım. Buradaki 9 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde de yine bu 9 ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar buraya 9 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Bakın şu kirazdan sonra burada 1-2 diş krem haroşa var. Model bitiminde yapmıştık burayı ön bölümde. Burada 9 ilmek ile kenara başladıktan sonra bir diş haroşa ördük. Burada 4 diş haroşamız olacak. Şimdi buraya 3 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet hanımlar, 9 ilmek ile 4 diş haroşamı yaptım. Şimdi patik kenarlarımıza, yani şu bölümlere artırmalar yapacağız bilek kenarında. Kenar ilmeğimi alıyorum. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından en son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Böylece 10 ilmek oldu. Bir ilmek artırdık. Arka yüzde bu artırmayı yapmıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizin hepsini normal haroşa örüyoruz. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artırmaya devam edeceğiz. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. En son ördüğüm ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Şimdi de 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimi öreceğim. Artırmalar sadece ön yüzde yapılacak kenarlarda. 14 ilmek olana kadar artırmalara devam edeceğiz. Tekrar ön yüzdeyim. Yeniden son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. En son ördüğüm ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de hanımlar burada 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döneceğim. Arka yüzde ilmeklerimizi normal haroşa öreceğim. 14 olana kadar bu artırma işlemine devam edeceğim. Tekrar ön yüzdeyim. Yeniden son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bilek kenarından artırmamı yapacağım. Bakın burada son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Şimdi son kez artırmamızı yapacağız. Böylece 14 ilmeğimiz olacak. Yine son bir kalana kadar örüyorum.
En son ördüğüm ilmeğin önüne girerek buradan aldığımı da ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. 14 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz ve artık artırma yapmayacağız. 14 ilmek ile devam edeceğiz. Ben bu arka bölüme hanımlar 15 sıra haroşa ördüm. Bakın kirazdan sonraki ilk 2 haroşayı saymıyoruz. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşa olmuş. Burada 15 diş haroşa olana kadar 14 ilmek ile öreceğiz. Ben 15 diş haroşayı tamamladıktan sonra sizlere mezura ile ölçüyü de vereceğim. Ona göre sizin boyutunuza göre verdiğim ölçüye göre haroşa sayısını ayarlayacaksınız. Şimdi ben bu bölümü tamamlıyorum. Hemen ardından geliyorum. Evet hanımlar, bu bölüme 15 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Bakın şu burun kısmına sıfırlayarak mezuramı tutuyorum. Son bitiş yerine kadar 17,5 santim olarak ördüm. 40-41 numara yapmak isteyenler 18,5 santim olarak örebilirler. Burayı daha 35-36 numaraya uygun yapmak isteyenler de 16,5 santim olarak örebilir. Ben 15 sıra haroşa yapınca bu ölçü oldu. Siz de bu ölçüye göre haroşa sayınızı ayarlayacaksınız. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. İlmeklerimizi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Sağ kenarımızı böylece tamamladık. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilelim diye böyle esnek, gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye hemen şuraya da 2 tane zincir çektim ve ipimi keseceğim. Sol kenara başlayacağız hanımlar şimdi. Hemen bu ön yüzde şuradan başlıyoruz. Burada da 9 ilmeğimiz var. Sağ kenarla aynı şekilde burayı da yapacağız. Buraya da 9 ilmek ile bir diş haroşamızı öreceğiz. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimin ucunu şuraya düğümleyeceğim. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum yine. İpimin ucunu da gizleyerek getirdim. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi örüyorum. Böylece 9 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Hemen hanımlar buraya toplamda yine 4 diş haroşamızı yapalım gelelim. Evet hanımlar bakın şuraya 4 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burada da artırmalar yapacağız bilek kenarından. Bu sol kenarın artırması da şöyle oluyor. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen öndeki ilmeğimin şu ön haroşa kısmına şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Bakın artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmayı yaptık kenardan. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimizi arka yüzde normal örüyoruz artırma yapmadan. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu bir ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeği de ördüm. Böylece 11 ilmek oldu hanımlar. Diğer tarafta 14 olana kadar artırmıştık. Burada da 14 olana kadar artırmaya devam edeceğiz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğimin şurasına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan ilmeklerim haroşa örülüyor. 12 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde yine arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde kenar ilmeğinden sonra öndeki haroşa kısma girerek artırmayı yapacağız. 14 olana kadar artıracağız. 14 olduktan sonra artırma yapmayacağız. Yine haroşalara devam edeceğiz. Sağ kenara 15 sıra haroşa yapmıştım. Buraya da hanımlar toplamda şöyle 15 sıra haroşa yapacağım. Şimdi hep birlikte burada 14 olana kadar artıralım. 14 olduktan sonra artırmayı bırakıp haroşalara devam edelim. Sağ kenarı kaç diş haroşa yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda tamamlayın. Gelin hanımlar ardından buluşalım. Evet hanımlar buraya da 15 sıra haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de kesiyorum. Tekrar hatırlatayım gevşek bir kesim yapacağız yine. Patiğimizin bu üst kenarlarını bu aşamada
tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi kenarlarımıza başlayacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şimdi burada ipimizi kesmeyeceğiz. Hanımlar, patiğimizin şu kenarlarını yapacağız şimdi. Bu kenarlarında yedek şiş kullanacağım demiştim. Hemen şişimi alıyorum. Dediğim gibi misinalı şişlerle de bu bölümü yapabilirsiniz. Şöyle yedek şişlerimi koydum. Bakın, tam olarak şu kırmızılı bölümü yapacağız. Şimdi kırmızı ipimi alacağım. Kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Burada krem ilmeğim vardı. Krem ilmeğinin içinden şöyle kırmızı ipimi geçiriyorum. Sırasıyla hanımlar bakın, şöyle kenar ilmek yerlerine girerek kırmızı ipimiz ile ilmekler çıkarıyoruz. Hemen kırmızı ipimin ucunu düğümlüyorum. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız hanımlar. Kenarımız daha sıkı, daha sağlam oluyor. Buna dikkat edelim. Bakın, sırasıyla kırmızı ipimin ucunda gizleyerek şöyle getirdim. Kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarıyorum. Bu şekilde hanımlar 3, 6, 8 ilmeğim olmuş. Ben şu burun kısmına kadar, bakın şu başlangıç yerine kadar buradan toplamda 43 ilmek çıkarttım. Siz bu haroşa sayılarını benden fazla ya da eksik yaptıysanız ilmek sayınız benden birkaç ilmek fazla ya da eksik olabilir. Dediğim gibi ben bu sayılarla burun kısmına kadar 43 ilmek çıkarttım. Burun kısmına kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, burun kısmına kadar 43 adet ilmek çıkarttım, geldim. Şimdi patiğimize 9 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek başladığım yerden 9 ilmek çıkaracağım. Şöyle ilk başlangıç yerine düğüm atmıştık. Burası biraz sık olduğu için buradan şöyle tığ yardımıyla girip ilmeğimi çıkaracağım, ilk ilmeğimi. Şişime takıyorum. Bir diğer şişime geçtim. Misinalı şiş kullananlar aynı şişe ilmek takmaya devam edecekler. Şu ikinci ilmeğim. Bir de gizleyerek götürelim uçtaki. 3 4 5 6 7 8 ve son yere girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 9. Şu 9. ilmeğim. 9 ilmek burundan çıkarttık. Şimdi diğer kenardan ilmek çıkaracağım. Karşıdan 43 çıkartmıştım. Diğer kenardan da yine 43 adet ilmek çıkaracağım hanımlar. Sırasıyla yine şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartacağım. Hanımlar, bu şekilde şu uca kadar toplamda sizler karşı tarafa kaç ilmek çıkarttıysanız bu tarafa da aynı sayıda ilmeklerimizi çıkartalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya da 43 adet ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Kırmızı ipimiz ile bir diş haroşamız yapacağız. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ilmeklerimizi sırasıyla haroşa, yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde ilmekleri düz örülüyor. Hanımlar, önce bu ilk şişimizi, sonra burun kısmındaki 9 ilmeği, sonra da diğer şişteki ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim, gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm, geldim hanımlar. Bir diş haroşamızı kırmızı ile yaptık. Sonrasında artık krem ipimiz ile devam edeceğiz. Haroşalarımızı krem ile öreceğiz. Hemen şuraya ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra tekrar buradaki kırmızı ipimi keseceğim. Çünkü krem ile devam edeceğim. Şöyle ipimin ucunu şuraya düğümledim. Kırmızımızı şöyle çekiyoruz. Haroşalarımızı artık krem ile devam edeceğiz hanımlar. Yine ipimin ucunu şöyle gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde diğer uca kadar ilmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz. Şöyle dolanacağız. Ardından arka yüzde yine krem ipimizle düz öreceğiz. Böylece krem ile bir diş haroşa daha düşmüş olacak. Hanımlar, şu patiğimizin kenarına toplamda 4 diş haroşa ördüm ben. Biri kırmızı, 3'ü krem. Kırmızıyı birlikte yaptık. Kremi de başlattık. Şimdi buraya 3 diş krem haroşa olacak şekilde kenarımızı örelim, gelelim. Ardından buluşalım. Tabanımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin şu kenarlarına bakın. 3 diş haroşamı krem ipim ile ördüm, geldim. Şimdi tabana geçeceğiz. Tabanımızı yapabilmek için burun kısmına kadar olan bu ilk şişteki ilmeklerimizi yine normal öreceğiz hanımlar. Bu şekilde bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi burun kısmına kadar örelim, gelelim.
Evet hanımlar, burun bölümüne kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmında 9 ilmeğimiz var. Bu 9 ilmeğimi de öreceğim. 9. ilmeği de ördüm. Şimdi bu taban bölümü biz 13 ilmek olarak yapacağız hanımlar. 13 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek şöyle ekleyerek ortaya ekleyeceğiz bu ilmeği. Şu an ortada 10 ilmeğimiz oldu. Ardından geri dönüyorum. İpimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi bu ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. 10 ilmeğimi ördüm. Şimdi de bu şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, yine ilkini örmeden aldım. Ortadaki 11 ilmeğimi örüyorum. Ve kenardan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 12 ilmeği öreceğiz ortadaki. Ve hemen yandan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Orta bölümde 13 ilmek oldu. Artık 13 ilmek ile tabanımızı öreceğiz hanımlar. Bu sırada kesimlerimiz de başlayacak. Yani burada 13 ilmeğimiz var. 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Şimdi buradaki ilk 12 ilmeğimizi örüyoruz. Bu tabanda son bir kalana kadar örüyoruz. Bu sonuncu, yani 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 12 ilmek öreceğim. 12. ilmeğim. 13. ilmekte hemen yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. 12 ilmek örüyoruz. 13. ilmekte kesimi yapıyoruz. Tekrar son bir ilmek kaldı. Onu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. 13 ilmek olarak böyle örmeye devam edeceğiz. Ta ki şu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar. Her seferinde birer birer kesilip bu ilmeklerimiz bitecek. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı bu şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin arkasını öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 12 ilmek kaldı. Bu aşamada şurada kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girip bir ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkarıyorum. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Yine 13 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğimi kestim ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkarttım. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor hanımlar. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim, gelelim.
Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi patiği tamamladık, ilmeklerimizi kesiyoruz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar, orta halli bir kesim olsun. İlmeklerin tamamını keseceğiz. Sonra kenar oyamıza başlayacağız. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığ yardımı ile hemen şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çektim. Artık krem ipimi kesiyorum. Patiğimizin örgü bölümünü böylece tamamladık. Hemen şurada ip uçları var. Bu uçlarımızı önce gizleyelim. Patik ayağı giydikten sonra bu uçlar dışarı çıkarsa hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle iplerimizi mutlaka gizleyelim hanımlar. Şöyle sıkılayarak, düğümleyerek iplerimin ucunu gizliyorum. Evet, patiğimizin bu örgü bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Şöyle iki sıradan oluşan bir kenar oyamız var. İlk sırasını yeşil ipimiz ile yapacağız. İkinci sırada da kırmızıyı kullanacağız. Topuğumuzu kestiğimiz yerden itibaren şöyle yeşil ipimle bir ilmek oluşturuyorum. Kesim yaptığım yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya sabitledim. Sık iğne yapacağız hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bunu yaparken çok sıkmayalım hanımlar. Biraz esnek, gevşek yapalım. Patik boğazı yoksa dar olur. Ayak girmez. Bu nedenle gevşek bir şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde bakın, şeklimiz böyle. Patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamın ilk sırasını tamamladım geldim. Bir zincir çekip yeşil ipimi kesiyorum. Kenar oyamızın ilk sırasını tamamlamış olduk böylece. Hemen yeşil ipimin ucunu da şu aralara girerek gizliyorum. Şimdi kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağım. Kırmızı ipim ile yine şöyle kırmızı ipim ile öncelikle bir ilmek oluşturuyorum. Bu yeşili bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ilmek buraya sabitliyorum kırmızı ilmeğimi. Şimdi geri geri gideceğiz hanımlar, yani ters sık iğne yapacağız. Bakın, bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girip ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Geri geri giderek yapıyoruz hanımlar. Dileyen normal düz sık iğne de yapabilir bu ikinci sırada. Şekil güzel olsun diye, değişik olsun diye ben bu şekilde yaptım. Ters sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın ikinci sırası böyle yapılıyor hanımlar. Yine bu şekilde patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar dolanalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım geldim. Yine buraya bir tane zincir çekiyorum ve kırmızı ipimi de kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonra patiğimize bakalım. Şöyle kırmızı ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Evet. Patiğimiz hanımlar şöyle. Bakın. Bu şekilde görüntümüz bu. Şöyle. Hanımlar, hemen manken ayağıma da giydireceğim. Bir de haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek bir model. Ayağı saran bir model. Manken ayağıma giydireceğim. Birlikte ayakta da görelim. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Dikişsiz olması itibariyle de gayet kullanışlı, hoş, şık bir model. Ayağı saran bir model. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın hanımlar, şöyle göstereyim. Modelimiz şöyle, hemen tabanımız, topuğumuz bu şekil. Evet hanımlar,
yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.